Gözden kaybolan, temeline dayanarak belirli bir formüle yönelmiş gibi görünse de, MGM Plus dizisi yine de ilginç bir alternatif sunmayı başarıyor. Kaley Cuoco'nun cesur arkeolog Alice Munro karakteriyle ön planda bulunan Vanished, izleyicilerin uzak ve egzotik mekanlarda geçen hafta sonlarını dinlemesiyle eski tarz bir film noir havasında. İzleyiciler Alice ve Tom'un rahat bir şekilde vakit geçirdiği Avrupa'nın çeşitli bölgelerinin gizemini keşfederken Marseille'in çekiciliğini de yaşıyorlar. Aşırı durumların etkisiyle yanlışlıkla aşık olan Alice ve Tom, romantizmin idealini simgeliyor. Birbirlerini hayalindeki en güzel görüntüyle değerlendiren gizemli işlerle meşgul olan karakterler, Vanished'in en güzel Avrupa havasında ulaşılamaz bir dünya gibi hissettirmesini sağlıyor. Patricia Highsmith'in Ripley eserine benzer bir şekilde gerçek mekanlara olan sevgisiyle Vanished, izleyicileri fısıldanan vaatlerle içe çekiyor. Kendini zor bir duruma sokmuş bir kadın, başlayan olaylar silsilesi ve izleyicilerin asla önceden bilemeyeceği sürprizlerle dolu bir hikaye onları bekliyor. Kaybolmuş, egzotik mekanlarına ve Hitchcock'a selam duran bir anlatım. Hafif bir konuya sahip olmasına rağmen Kaybolmuş asla yüzeysellik hissettirmiyor. Kaybolma gizeminin derinliği, ekranlarda tam bir karakter oluşturmak için Fransa'ya dayanıyor. Marseille'in huzur dolu yan sokakları, süslü mimarileri açılırken, şehir yaşamının hareketliliği izleyicileri etkiliyor. İlk bölümde bu Avrupa mücevheri her şeyi üstleniyor. Mükemmel manzara, havayı belirleyip temel bir yardımcı rol üstleniyor. Ürdün'ün ıssız çöl alanları, Tom ve Alice'in ilişkisine zemin hazırlayarak bu dizide aynı derecede önemli bir rol oynuyor. Bir küresel yardım çalışanı ve arkeolog olarak bu sorunlu ama huzurlu yerde meslekleri kesişiyor. Böylece karakterlerin arka planı durmaksızın açıklama yapmadan anlatılıyor. Marseille'in acelesi ve mimarlık çabalarının hakim olduğu büyük şehriyle tam bir tezat oluştururken, Ürdün'ün karakteri kaymalardaki kumların derinliklerinde gizli. Bu sınırlı dizinin cazibesini yansıtan bir öz taşıyor. Kaybolmuş basit bir kurguya sahip olsa da, izleyiciler yakında detayların önemli olduğunu fark edecek. Hatta bazı nitelikler, güneş ışığında bir Alfred Hitchcock anımsatmasını hissettirecek. Hikaye boyunca bakış açılarıyla oynuyor. Alice'in kendi çıkarları olan yan karakterler arasında tek güvenilir kişi olduğunu öne sürüyor. Bu dizide birçok öge gibi, Marseille ve Ürdün'de izleyicinin duygusal beklentilerini sinema mirası aracılığıyla manipüle eden bir oyunda satranç taşları gibi. Bu gösteri, klişelere sarılırken aynı zamanda saygı duruşuyla yükseltiyor. Cuoco, daha önce The Flight Attendant'ta benzer temaları incelemiş. Bu da onu Alice Munro için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Bu rol dışarıdan sıradan görünmesine rağmen, The Big Bang Theory'den tanıdığımız Cuoco'ya doğal bir şekilde potansiyelini sergileme fırsatı veriyor. Kaley Cuoco, bu ince premisi yükseltiyor. Cuoco, sevdiği sitcom'dan uzaklaşmaya çalıştı ve bu konuda bazı başarılar elde etti. Fakat gelişme isteği her zamankinden daha güçlü. The Flight Attendant'ı geride bıraktıkça ve Based on a True Story'de iyi karşılandıkça, Cuoco, Penny karakterini sonsuza dek rafa kaldırabilir, bu rolle ilgili devam eden söylentilere rağmen. Tek bir şey kesin, bu, o komedi kariyerinin son noktası mı bilinmez ama Alice Munro rolünü iki elle kapıyor. Rüzgarlı ve ilginç arkeologdan özel dedektife dönüşen karakter, Cuoco'nun yeteneklerini sergileyen her unsura yöneliyor. Claflin'in Tom Parker'ı kaybolduğunda Alice meraklanıyor. Bu durum The Flight Attendant'ı izleyen izleyicilere tanıdık gelecek ve Cuoco burada da o dizinin izlerini taşıyarak olaylar hızlandıkça Fransa'da dil engellerini aşıp bağlantılar kuruyor. Cuoco, ekran üzerindeki rahat tavrını her zaman kullanarak izleyicileri kendi tarafında tutmayı başarıyor ve Vanished da bu felsefeden farklı değil. Abartılı durumları alıp içindeki dramayı gerçekçi bir hale getirerek herkesi olaya dahil ediyor. Bu dizi oldukça ustaca bir iş çıkarıyor. Bu, Alice'in Marseille'de baskı altında bulmacayı çözmeye çalışırken yalnız olabileceği anlamına geliyor. Ama kimse buna bir saniye bile itiraz etmiyor. Vanished boyunca bu senaryonun inandırıcılığını tamamen benimseyerek izleyicilerin onu her türlü zorluğa katılacak kadar peşinden gideceklerini gösteriyor. Alice'in bu süreçten güçlenerek çıkacağında hiç şüphe yok, eski klişelere dayanmasına rağmen. Ancak Vanished sadece Alice hakkında değil, bu yolculukta tanıdıkları önemli ekiple de ilgili. Avrupa kadrosu gösterinin vazgeçilmez bir unsuru. Oppenheimer filminden tanıdığımız Matthias Schweighöfer, Vanished'e hayati bir derinlik katıyor. Yabancılar arasında samimi bir yüz olarak Alex'i canlandıran Schweighöfer, bu gerilim filmine gerçeklik kazandıran temel oyunculardan biri.
Tom'un ömür boyu arkadaşı ve kritik anlarda ona destek olan Alex, Alice'e hem bilgelik hem de güven verirken, izleyicilerin onun niyetlerini sorgulaması mümkün. Bir sonraki isim, Casino Royale'i izleyen herkesin tanıyacağı bir oyuncu. Bu yıl 20. yıl dönümünü kutlayan filmde, Gaspar Drax karakterini canlandıran Simon Abkaryan, Marsilya'daki yasaları temsil ediyor ve şehirdeki olaylar şiddetli bir şekilde tırmandığında bir rehber ve sakinleştirici rolü üstleniyor. Bu yine destekleyici bir rol olabilir ama Fransız Ermeni aktör, her şeyi daha gerçekçi hale getiren bir otantiklik katıyor. Amerikan izleyicileri için Sezar ödülleri, Fransız Oscar'ları gibi düşünülebilir. Vanished filminde Cuoco ile yan rolü paylaşan Karin Viard'ın 13 kez aday gösterildiğini ve 3 ödül kazandığını düşünmek yeter. Fransa'da oyunculuk alanında neredeyse bir kraliyet üyesi sayılan Viard, Helene karakterine derinlik katıyor ve Cuoco'yu sınırlı ekran süresinde bile yükseltiyor. En iyi yapımcılar gibi Preston Thompson, başrolü çevresinde konusuna hakim bir destekleyici kadroyla sarmalıyor. Gerilim dolu bir Avrupa filmi için klişeleri daha az belirgin hale getirebilecek kıtanın veteranlarını ekrana almak mantıklı. Bu üç önemli yan karakter, ikili doğaüstü stereotipleri canlı ve derin birer karaktere dönüştürerek izleyiciye daha fazla derinlik sunuyor ve bu durum bilet fiyatını bile haklı çıkarıyor. Kaybolan, formüle bağlılığı ile hayal kırıklığına uğramış. Bu sınırlı dizi, formülü olan bağlılığı nedeniyle hayal kırıklığı yaratıyor. Kaybolan insanların etrafında dönen hemen her gerilim filmine benziyor. Açık olmak gerekirse türün kötü bir örneği değil ama hikaye oldukça aşina, bu yüzden beklentilerinizi buna göre ayarlamalısınız. Kolayca eğlenmek isteyen izleyiciler bilmelidir ki, Kaybolan bu noktaları tamamen karşılıyor. Bu öngörülebilirlik çekiciliğin bir parçasıdır ve Cuoco'nun Alice Munro olarak seçilmesi oldukça güvenli bir tercih olarak değerlendirilmeli. Claflin ile birlikte ilk olarak The Hunger Games film serisinde Finnick Odair olarak tanınan ve daha yakın zamanda Daisy Jones and the Six dizisinde Billy Dunn karakteriyle dikkat çeken bazı gerçekten etkileyici oyuncular var. Cuoco listenin başında yer alabilir, ancak bu bir grup çabası gibi hissediliyor. 4 bölüm boyunca bu katkılar geçici gelebilir çünkü bu dizi nadiren höz değiştiriyor ve Kaybolan izleyicilerini sıkmıyor. Seçici flashbackler ve ince kurgu sayesinde izleyicilere önemli geçmiş bilgilerine erişim sağlanıyor. Her an merkezi ilişkilerini derinleştiriyor ama Tom'u uzakta tutuyor. Bu durum onu daha gizemli yapabilir, ancak Claflin'in performansını ortaya koymayı zorlaştırıyor. Sam Claflin, zayıf kalan Vanished'da temkinli davranıyor. Bill Nighy ile birlikte Harlan Coben'ın Lazarus filminde yer alan Claflin, izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı. Ne yazık ki Vanished, ona pek fazla bu tür bir fırsat sunmuyor. Bu kadar özgün bir yetenek için arka planda kalmak çok fazla fayda sağlamıyor. Yalnızca izleyicileri şaşırtma imkanı sunuyor. Tom'a mümkün olan en çok duygusal derinliği katmasına rağmen, Claflin'in durumu etkili olmaktan çok görev bilinciyle destekleyici bir rol üstleniyormuş gibi görünüyor. Bu dizide olduğu gibi birçok unsur çok kolay bir araya geliyor ve izleyicinin kendileri için düşünmeleri pek sağlanmıyor. Sonuç olarak performansının bazı yönleri klişeye çok yaklaşmış durumda. Güneşli plajlarda, egzotik yerlerde çekilmiş, kusursuz bir partner görüntüsünde Tom'u izleyici için gerçek dışı hale getiriyor. Eğer Claflin'e ona biraz daha pürüz katma şansı verilseydi, belki de dizi üzerinde daha fazla iz bırakabilirdi. Bu evrensel sorun, Vanished'daki neredeyse her şey için geçerli ve sonunda bu, onun gerçek bir mükemmelliğe ulaşmasını engelliyor. Eğer MGM Plus daha serbest davranıp bu karakterlerin biraz kirlilik yaşamalarına izin vermiş olsaydı, Vanished harika bir yapım olabilirdi. Sıradan kalıpları kıran ve herkesin yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyan karanlık bir Avrupa gerilimi olabilirdi. Ancak mevcut haliyle izleyicilere bu potansiyeli yeterince kullanmayan bir ara formül sunuluyor. Vanished 1 Şubat'ta MGM Plus'ta başlayacak.